Devşirme sistemi üzerine biraz konuşacağım. Osmanlı'da devşirme nedir? Niçin uygulanmıştır? Ne kadar uygulanmıştır? Nasıl uygulanmıştır? Bunun üzerine konuşacağım. Daha sonra da günümüzde bir bağlantı kurup sonra farklı bir konuyla kapatacağım. Devşirme sistemi Osmanlı Devleti'nde 14. ve 17. yüzyıllar arasında uygulanmıştır. Yani düşünüldüğü gibi Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar uygulanan bir sistem değildir. Belli dönemler arasında uygulanmış. Devletin işçi, asker, yönetici ihtiyacını karşılamak için gayrimüslim çocukların seçilmesidir. Özet olarak bunu söyleyebiliriz. Bu seçme işlemi rastgele ya da insanların kafasına göre yaptığı bir işlem değil. Bunun için belli bir kanun belirlenmiş. O kanun çerçevesinde belli dönemlerde ihtiyaç halinde yapılan bir uygulamadır. 3, 5, 7 yılda bir ihtiyaç oldukça bir fermanla bu ihtiyaç belirlenir. Fermanda hangi bölgeden kaç çocuk alınacağı belirtilir. En genel oran olarak 40 haneden bir çocuk alınması gibi bir kural belirlenmiştir. Devşirme yapılacak yerde çocuklar kaza merkezlerine toplanır. Çocukların 8 ile 20 yaş arasında olmasına dikkat edilir. Devşirme alınacak çocuk pek çok açıdan incelenir. Tek erkek çocuk, evli, anne babadan yetim, çoban, çok kısa ya da çok uzun boylu, köse, Türkçe bilen, bir meslek sahibi olanlar seçilmezdi. Yüz güzelliği ve fizik olarak sağlıklı olanlar özenle seçilirdi. Seçilen çocuklar bir memur ve başka bir görevli tarafından iki ayrı deftere kaydedilirdi. Anne baba ismi, doğduğu yer, yaşı, bunun yanında fiziki özellikleri de deftere kaydedilirdi. Seçilen çocuklara genelde kırmızı bir elbise, buna abada deniliyor, ya da bir külah giydirilir. Sürüler halinde 100, 150, 200 kişilik sürüler halinde başkente götürülürdü. Sürüler halinde başkente getirilen Yeniçeriler başkentte Yeniçeri ağası tarafından tekrar kontrol edilir. Memurlar tarafından bilgilerin tutulduğu defter Yeniçeri tarafından tekrar kontrol edilir. Bu deftere eşkal defteri ismi verilmiştir. Belirtilen çocukların dışında başka çocukların sürüye karışmasını önlemek için böyle bir yöntem izlenmiştir. Kontrolün uygun çıkmasının ardından çocuklar kelime-i şehadet getirip Müslüman olurlar. Ardından sünnet edilirlerdi. Çocukların durumuna göre bazıları Enderun'a gönderilir, bazıları Edirne Sarayı'na gönderirlerdi. Büyük çoğunluğu da Çandarlı Hayrettin Paşa'nın dediği gibi bunları Türkiye verelim, hem Müslüman olsunlar hem Türkçe öğrensinler. Sonra getirelim Yeniçeri olsunlar denilerek Türk ailesine verilirdi. Türkiye verilen çocuklar 3 ile 8 yıl arasında Türk ailenin yanında kalırlardı. Devşirmelerin Türk ailelerin yanında Türkleşmeleri, Müslümanlaşmaları, Türk adet ve geleneklerini öğrenmeleri sağlanırdı. Daha sonra yeteneklerine göre acemi olanlar Bostancı Ocağı'na kaydedilirdi. Burada da bir süre çalıştıktan sonra Yeniçeri Ocağı'na kayıtları yapılırdı. Devşirme sisteminin olumlu ve olumsuz yönleri olmuştur kesinlikle. Devlet açısından düşündüğünüzde ihtiyacınız olan insan kaynağını çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ama çocuklara alınan aileleri de kesinlikle olumsuz etkilemiştir. Bunun için çocukların devşirme alınmaması için bazı ailelerin çocuklarını erkenden evlendirdiğini biliyoruz. Durumu iyi olanlar para verip devşirmeden muaf olmuşlardır. Bunun yanında bazı Müslüman aileler de çocuklarının devlet kapısına padişah kulu olması için çocuklarını Hristiyan gösterip onların da devşirme olmalarını sağlamaya çalışmıştır, ama devşirmeler sadece gayrimüslimlerden alınmıştır. Müslümanlardan devşirme yapılmamıştır. Devşirme sistemi çok uzun yıllar kullanılmıştır. Hatta çok ünlü isimler de devşirmedir. Mimar Sinan, Sokulu Mehmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa gibi isimler de bilinen en ünlü devşirmelerdendir. Peki düşündüğümüzde Müslüman Osmanlı Devleti neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuştur? Tarihsel arka plana baktığımızda asıl amaç Yeniçeri Ocağı'na asker temin etmekti. Yeniçeri Ocağı'nın asker kaynağı aslında Pençik Kanunu denilen savaş esirlerine dayanan bir kanundu. Savaş sonucunda esir alınanların 5'te biri ordunun asker kaynağını oluşturuyordu. Ankara Savaşı'ndan sonra fetihlerin duraklamasıyla savaş esirleri sayıca çok azalmıştı. Bunun önüne geçmek için 2. Murat döneminde devşirme kanunu çıkarıldı. Böylece devşirme sistemi bir kanunsal düzene bindirilmiş, ordunun asker ihtiyacı, Yeniçeri Ocağı'nın asker ihtiyacı böyle karşılanmaya çalışılmıştır. Bu uygulamanın çok farklı sonuçları vardır. Osmanoğulları bu uygulamayla devlet yönetiminde kendisine rakip olabilecek Türk aileleri devre dışı bırak. Asker, yönetici, sadrazam, vezir, işçi, devşirmeler padişahın sadık kulları olmuşlardır. Çünkü ailelerinden uzaklarda Türkleştirilen, köklerinden koparılan bu insanlar padişaha sonuna kadar bağlı kalmışlardır. Özetle devşirme sistemi yetenekli, zeki, sağlıklı bireylerin devlet tarafından özel bir eğitim için seçilmesidir. Aslında böyle bir uygulama tarihin her döneminde vardı. Osmanlı Devleti bunu bir kanun ile düzenlemişti. Devşirme sistemi 17. yüzyılda tarihe karışmıştır. En son devşirmenin 1751 yılında yapıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır. Günümüzde ise devşirme sisteminin aksine insanlar gönüllü olarak bazı ülkelere gitmek istiyorlar. Savaş, doğal afetler, ekonomik krizler gibi sebeplerle göç etmek isteyen insanlar bugün çok daha fazla. Nitelikli göçün ise farklı bir adı var: beyin göçü. Günümüzde iyi eğitimli, düşünen, üreten insanlar gelişmiş ülkelere yerleşmek istiyorlar. En çok tercih edilen ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kanada, Avustralya, İngiltere ve Fransa. Gelişmiş teknoloji, iş imkanları, özgür çalışma ortamı insanların göç etme sebebi. Ülkemiz bu konuda bir hayli şanssız. Son yıllarda istatistikler Türkiye'nin beyin göçü konusunda dezavantajlı durumda olduğunu gösteriyor.
2016 yılında yurt dışına göç eden vatandaşlarımızın sayısı 69.326 iken bu sayı 2017'de 113.326'ya, 2018 yılında ise 136.740'a yükselmiştir. Yetişmiş insan gücü kaybının ekonomiye maliyetin 220 milyar dolar olduğu söylenmektedir. Çok ciddi bir rakam. Teknolojinin gelişmesiyle beraber ülkeler arasındaki dijital uçurum gittikçe derinleşiyor. Yetişmiş insan gücü için ideal iş hayatını oluşturmak, toplumu bilgi çağına uyarlamak, yeni iş alanları oluşturmak, yeni nesilleri geleceğin piyasa koşullarına göre yetiştirmek gerekiyor. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için bu durum bir hayli zor. Ülke olarak çok sorunumuz var, bunun farkındayız. Ancak yetişmiş iş gücümüzü kaybedersek bunu toparlamak bir hayli zor olacaktır. İnsanların neden gittikleri, gitmek istedikleriyle ilgili sebepler ortada. Bu konuda pek çok araştırma var. Bunun çözümü için çalışmamız gerekiyor.